Covid-19 öncesinde de bizim medya tüketicileri olarak yalan, yanlış, spekülatif bilgi sorunumuz vardı. Ama Covid-19 sonrasında daha da arttı. Çünkü insanlar Covid-19'la birlikte tehlikeyi çok yakınlarında hissettiler. Bu kadar yakın bir tehlike olunca bilgi açlığı daha da arttı. Fakat günümüzde medya tüketicilerinin tümünün karşısında artık büyük bir her sabah, her an, her saniye büyük bir okyanus var, bilgi okyanusu var. Bu bilgi okyanusunun içerisinde doğru olmayan ve insanları yanlış yöne sevk eden çok fazla bilgi, iddia ya da spekülatif, manipülatif bilgiler var, iddialar var. Bunların içerisinden insanların seçmesi gereken şey bence hangisinin doğru olduğunu ayırt etmek diğerlerinden. Ama bu da o kadar kolay değil çünkü çok fazla bilgi var. O nedenle insanların kendi güvendikleri haber kaynaklarına yönelmeleri, oralardan bilgiyi seçmeleri bence daha değerli. Nitekim medya kuruluşuyla herhangi bir kişinin sosyal medyada paylaştığı bilgi iddia arasında çok ciddi fark var. Şu anda dışarıdan bakıldığında sanki herhangi bir medya kuruluşunun paylaştığı bilgiyle sosyal medyadaki bir kişinin, bir şahsın ya da bir hesabın paylaştığı bilgi arasında bir fark yokmuş gibi algılanıyor ya da öyle sunuluyor. Oysa çok farklı. Çünkü bir gazetecilik verisi, gazetecilik bilgisi kontrollerden geçtikten sonra, doğrulatıldıktan sonra yayınlanan bilgi demektir. Ama medya kuruluşlarının yalan yanlış bilgi yayınladığı olmuyor mu? Elbette oluyor. Elbette oluyor. Onların da seçilmesi gerekli. Ama öncelikle bence insanların medya kuruluşlarının bilgilerine güvenmesi, onların içerisinde seçmesi ve güvenilir kaynakları oluşturması önemli. Ve tabii medya kuruluşlarının Covid-19'la ilgili haberleri, bu konu önlenmesiyle ilgili haberleri, aşı, ilaç gibi konulardaki haberleri yaparken çok daha özenli davranması bence zorunlu. Neden özenli davranması gerek? Çünkü burada doğrudan insan hayatıyla ilgili bir sorundan söz ediyoruz. Bu kadar insan hayatıyla ilgili bir sorundan söz ederken sadece ben doğru bilgiyi verdim demek de yetmez. İnsanları gereksiz yere umuda sevk etmemek de burada önemli. Karamsarlığa sevk etmek de önemli. Yani olayları, gerçekleri, bilgiyi abartmadan ama insanları yanlış yönlendirmeyecek biçimde, gereksiz umuda sevk etmeyecek biçimde de yansıtmak bence önemli. Ve tabii medya kuruluşların bu haberleri doğrulaması, araştırması o da yetmez. Haber tüketicileri olarak, medya tüketicileri olarak insanların da medyaya karşı bence uyarıcı olması gerekli. Yani neyi kastediyorum? Yanlış haber yaptıklarında onları uyarmaları, düzeltmelerini istemeleri, gerekirse protesto etmeleri zorunlu. Bu karşılıklı etkileşim aslında günümüzde çok daha rahat zaten, eskisi gibi değil. Anında bir medya kuruluşunun haberine, yaptığı paylaşıma tepki göstermek, onun düzeltilmesini istemek çok mümkün zaten. Ama tabii hani önemi nedir dediniz, medya kuruluşları maalesef bu dönemde çok iyi sınav vermediler Türkiye'de. Az önce söylediğim gibi gereksiz yere bazen umut vermeler de oldu. Özellikle aşı konusunda yanlış bilgilendirmeler de oldu. Bunların içinden çıkmak için biz gazetecilerin ya da iletişim camiasındaki bütün akademisyenlerin medya kuruluşlarını bıkmadan, usanmadan uyarması gerekiyor sanıyorum. Aksi halde bu tarz yanlış haberler, yanlış yönlendirmeler devam edecek. Yani medyada maalesef yeterince bulamadık diyeyim. Yani hiç bulmadığımızı söyleyemem ama yeterince bulamadık. Yani televizyonlar, internet siteleri, sosyal medya ve gazeteler olarak adlandırdığımızda belki gazeteler bu konuda biraz daha seçilmiş ve elenmiş bilgileri yaymak açısından daha doğru bir işlev sergilediler. Ama maalesef internet ve özellikle sosyal medya için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tabii televizyonlar da daha seçilmiş bilgiler yayınladılar. Fakat sosyal medya ve dijital medya için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Oralarda yalanla gerçek çok iç içe geçti. Şunu hep söylüyoruz biz gazeteciler. Hızın, anlık haberin doğru bilgiye engel olmaması gerekli. Yani bizim gazeteciler olarak dijital mecrada da geleneksel alanda yaptığımız gibi sürekli hızlı olmamız ama hızla birlikte yine de kontrol edilmemiş, doğrulanmamış bilgi yaymamız gerekiyor. Fakat maalesef yayıldı bu. Şimdi o zaman bizim yapmamız gereken şey yine de kendi içimizde bunları tartışarak
özellikle dijital medyanın gerçekleri hıza kurban etmemesine sağlanması gerekli. Şeyi de ve tabii sadece bu da değil, hız meselesi de değil. Medyada genel olarak baktığımızda sağlık konusunda da gazetelerin, medya kuruluşlarının siyasi pozisyonları, dünya görüşleri bu konudaki haberleri de çok yakından etkiledi. Özellikle siyasi iktidara yakın olan medya kuruluşları Türkiye'deki COVID-19 konusundaki önlemlerin başarılı olduğunu, son derece iyi olduğunu söylerken eksikliklere, yanlışlıklara dikkat çekmediler. O konuda bence yetersiz kaldılar. Onun dışında bu sefer iktidar karşı medyada da sırf iktidara karşı pozisyonlarından dolayı bazı artılar görülmez hale geldi ve orada da bu sefer insanların bilgilendirilmesi konusunda, önlemlere uyulması konusunda eksiklikler oldu. Oysa bizim burada yapmamız gereken şey toplum sağlığı ile ilgili bir konu olduğu için bütün siyasi pozisyonlarımızı, dünya görüşümüzü ya da kendi bir medya kuruluşumuzun herhangi bir çıkarını her şeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü insan sağlığı her şeyin önündedir. Medya için de böyle. Hani biz medyanın temel misyonunun kamu yararı olduğunu söylüyoruz. Kamu yararını bundan daha açık sergilendi, daha açık ortaya çıktı başka bir konu olabilir mi? Olamaz bence. O nedenle bu tarz argümanları, bu tarz yaklaşımları bırakmak gerekiyor. Ne oldu? Olmadı. Tabii üçüncü bir konuda, yani çok uzatıyorum belki ama ticari kaygılar ve sağlığın da ticarileşmiş olması gibi çok önemli bir sorun vardı. O nedenle o ticari kaygılar bu yöndeki COVID-19 ile ilgili haberleri çok etkiledi. Ve tabii bunun dışında maalesef insanların kişisel şöhret kazanma çabaları, işte medya kuruluşlarının reyting ya da tiraj kazanma çabaları gibi etkilerden de söz edebilirim. Bir kez daha altını çizmek isterim. Bütün bu etkenlerden sıyrılmış şekilde medyanın bu alanda, bu konuda haber yapması gerekirdi ve hala da öyle. Bunu yapmadığımız sürece sadece toplum kaybetmeyecek çünkü. Biz de kaybedeceğiz medya kuruluşları olarak. Çünkü herhangi bir zamanda bir yanlış haber verdiğinizde bu kadar dikkat çekmeyebilir. Ama şimdi daha fazla dikkat çeker. Gazetecilikte, habercilikte güvenilirlikle yapılır. Güvenilirliğinizi yitirdiğiniz zaman siz bitersiniz. Nitekim de yani ben Türkiye'de medyanın tam dönüşüm döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Hem siyasi nedenlerle hem dijital devrim nedeniyle. Şimdi COVID-19'da üçüncü bir etken olarak Türkiye'deki medyanın dönüşümünü, alt üst oluşunu daha da hızlandıracak. Birincisi, gazetecilerin kendi içinde, yani kendi kuruluşlarında evrensel gazete ilkelerini benimsemeleri ve bu kodları uygulamak için özel önem vermeleri zorunlu. Yani gazeteciliğin kodları belli. Nasıl yapılacağı, haberin nasıl yazılacağı her şekilde hem dünya gazeteciliğinin hem de Türkiye gazeteciliğinin çok engin deneyimleri var. Üstelik de Türkiye felaketler, skandallar, büyük olaylar konusunda son derece deneyimli bir ülke. Maalesef deneyimli bir ülke. Çünkü bizim gazeteciliğimizde biz depremleri de, işte fırtınaları da, ev yıkılmalarında, sel felaketlerini her şeyi de görüp ve bunlara karşı nasıl gazetecilik yapılacağını bu koşullarda görüyoruz, yaşıyoruz zaten. Bu deneyimleri yaymak gerekiyor. Bu deneyimleri evrensel gazetecilik ilkeleriyle birlikte harmanlayarak insanlara hem şu anda sahada olan gazetecilere hem de masada olan gazetecilere, yani yönetici pozisyonunda olan gazetecilere öğretmek ve bunların uygulanmasını özellikle istemek bence sorun. Tabii bununla da kalmayıp bence gazetecilik kuruluşlarının editoryal bağımsızlığının sağlanması çok önemli. Bunu da şundan dolayı söylüyorum, az önce de söyledim. Hani gazetecilik ister istemez kamu yararı dışındaki bazı siyasi görüşlerden, ticari pozisyonlardan, kişisel çıkarlardan çok etkileniyor. Bunlardan etkilenmesi önlemek için editoryal bağımsızlığın sağlanması zorunlu. Ve bunun üzerine tabii en önemlisi medyada şu anda maalesef günümüzde olmayan Türkiye'de öz denetimin sağlanması çok önemli. Medyada çünkü kendi editoryal zinciri dışında medya kuruluşlarının yaptıkları haberleri, işte bütün içerikleri denetleyecek bir öz denetim kuruluşu. Siz yanlış yaptınız diyecek bir öz denetim kuruluşu yok. Herkesin, bütün medya kuruluşlarının benimsediği. Onun bence oluşturulması çok zorunlu. Eğer böyle bir öz denetim kuruluşu oluşturulabilirse hem haber tüketicileri, medya okuryazarları, izleyicileri hem de medya kuruluşları için çok daha sağlıklı bir yol yöntem izlenmiş olacaktır.